Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kenarları tombik tombik yumuşacık hamuruyla üstünde istediğiniz malzemeyle mini pizzaları yapacağız. Üç bardak un koyacağım. 1, 2, 3. Ben aşağıya gram karşılıklarını da yazacağım. Sonra yine bardağın poposuyla şöyle ortasına bir çukurca bir şey yaptım. Üzerine 1 su bardağı su süt karışımı koyacağız. Yani yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt. Süt yoksa tamamını suyla yapabilirsiniz. Tamamını sütle yaparsanız tatlıya daha yakın oluyor sütte birazcık yağ olduğu için. Bardağı ağzına kadar doldurdum, boşluk bırakmadım. Şöyle ki süt soğuktu, dolaptan çıkmıştı. Ben üzerine sıcak su koydum. Yani bu ikisinin karışımı ne olacak? Parmağımı soktuğumda sıcak hissettirecek. Elimi çok yakmayacak. Yani o yüzden ikisi de süt de sıcaksa, şey de sıcaksa, su da sıcaksa mayayı öldürebilirsiniz. Aklınızda olsun. Bunun üzerine bir çorba kaşığı şeker ekliyorum. Bu hem hamuru birazcık tatlandıracak çünkü o da böyle çok tuzlu bir hamur değil ya. O hafif tat verecek ona. Bir çorba kaşığı şeker. Yine bu ortasındaki çukurun içine koydum. Ve bir çorba kaşığı silme ama instant maya. Bir çay kaşığı tuz var ama tuzu bu ortadaki sıvıya değil kenarda unun üstüne atıyorum. Çünkü tuz hemen o mayanın açılmasını birazcık engelleyebilir. Bir çay kaşığı da tuz koydum ve son olarak 3-4 çorba kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Hamurda yeniyseniz, aramıza yeni katıldıysanız, bu karantina döneminde hamur yapmaya başlayanlardansanız tavsiyem şu ki sıvının hepsini koymayın yani. Yani sudan sütten birazcık ayırabilirsiniz ya da zeytinyağını başta koymayabilirsiniz. Önce bir hamurun kıvamına bakın. Çünkü undan una da birazcık su alması, süt alması değişiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu aslında bütün unları ıslatıyorum. Çünkü bu aşamada içine el sokunca çok cıvık olduğu için ele çok yapışıyor. Onlar sonradan toplanıyor birazcık elden ama zorluk çıkarabiliyor. Özellikle hamurda yeni olanlar için böyle bir Allah'ım ben ne yaptım, çok yanlış bir şey yaptım diye paniğe kapılabiliyorsunuz. Hiç ona gerek yok, hiç o riske de gerek yok. Böyle kolayca çözebilirsiniz. Bu artık iyice karıştı ya, hafif yapışan bir hamur. Bu aşamada şöyle bir bakabilirsiniz. Bunun birazcık yapışması iyidir. Çünkü cıvık hamur, birazcık yapışan hamur hem daha kolay açılır hem daha güzel kabarır. Ama riske girmek istemiyorsanız burada bir iki kaşık un tabii ki ekleyebilirsiniz. Ya da tam tersi kuru olursa birazcık su, birazcık süt. Şimdi artık bunu tezgaha alabilirim. Şöyle avucumun ayasıyla itiyorum. Ondan sonra elimin yani parmaklarımla çekiyorum. İtiyorum, çekiyorum. İtiyorum, çekiyorum ve bu hızlandıkça bu iş yapışmadan hallolabiliyor. Pürüzsüz bir hale gelene kadar 5-6 dakika yoğuracağım. Şöyle elimde kabaca yuvarlıyorum. Ondan sonra tekrar kaseye aldım. Yapışmasın diye şöyle azıcık bir zeytinyağı döktüm dibine. Şöyle hamurla da o zeytinyağını yaydım. Üstünün kurumasını engellesin diye. Ondan sonra ıslak bir bezim var. Bunu şöyle ıslak dedim ama çıpır çıpır su damlamıyor. Islattım ondan sonra sıktım. Bunu şöyle üstüne kapatıyorum. Ve bunu 40 dakika kadar rüzgar almayan ve tercihen ılık bir yerde bekleteceğim. Nedir bu ılık bir yer? Kaloriferin yanı. Çalışmayan fırının içi. Öyle mesela böyle buz gibi mermerin üstünde bırakmıyorum. Hamur mayalandı. 40-45 dakika oldu. 2 katına geldi. Şurayı bir her ihtimale karşı birazcık unlayayım. Yapışmasın. Ondan sonra bu hamuru buraya ters çeviriyoruz. Üzerine biraz unlayayım. Şimdi bunu şöyle parmak uçlarımla çup 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 çup. Bunu şöyle birazcık yaydım. Sonra böyle kendi üzerine rulo yapıyorum. Bu bölmemi kolaylaştıracak. Ondan sonra bunu 16-20 parçaya falan böleceğim. Yaklaşık ceviz kadar bezeler olacak. Yani 25-30 gram arası yeterlidir eğer tartıyla yapmak isterseniz de. Ondan sonra böyle yuvarlıyorum. Yuvarlarken de elim böyle dümdüz üstüne değil, şöyle hafif kubbe gibi yapıyorum. Ve böyle çevirerek şuralarında böyle kenarlara çarpa çarpa o düzeliyor. Üstü de kubbe gibi olduğu için onun tepesine birazcık basıp böyle sivri olmasını engelliyor. Bunu isterseniz sadece baş parmak ve işaret parmağıyla da böyle yapabilirsiniz. Bunu böyle hızlı yaptıkça aslında üsttekini altına itiyoruz ve yuvarlanıyor.
farklı aerobik hareketleriyle birazcık daha hak edebilirsiniz. Evet. 2, 3, 4. Bacakları geliyoruz. Şimdi bunları bir yandan yaparken burası artıyor ya, üstleri kurumasın diye bu nemli bezimiz vardı ya, şunları şöyle üstüne örtebiliriz. Onları biraz bekletelim ki kendilerini gevşetsinler, azıcık kabarsınlar, ondan sonra açabilirim. Ve şöyle elimle yuvarlak olacak şekilde açıyorum. Görmek istediğinizden birazcık daha ufak yapın ki o kabaracak, yani hem mayadan kabaracak hem fırına girince ısıdan kabaracak. O yüzden birazcık daha küçük olmasında sorun yok. Bunu yaparken de aşırı ince yapmayın ve böyle kenarları tombik tombik bırakmak için böyle ortadan dışa doğru basarsanız daha güzel olacaktır diye naçizane düşünüyorum. Pişirme kağıdı serili bir tepsiye koydum onu. Yaptıkça arkadaşları yanına gelecekler. Onların da üstünü örterseniz iyi olur. Oncağızlar da kurumasınlar. Elle açabilirsiniz, merdaneyle açabilirsiniz dedim ama bunun bir diğer yöntemi de hamuru böyle büyük açıp bir bardakla kesmek. Ama onda ne oluyor? Kenarları böyle yeterince tombik olamıyor. Kenarına basıldığı için onların kenarları daha böyle inceden kalına gidiyor. Ama normalde bunun kenarı tombik oluyor ya. Ben onu sevmedim. O yüzden tek tek yapıyorum ama onların hepsiyle ben uğraşamam Burak'cığım derseniz bir kereden açıp çıp 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 su bardağıyla da kesebilirsiniz. Sonuncuyu da yaptıktan sonra aslında ilk yaptığımıza geri dönüyoruz. Onlar şimdi birazcık kabarmış olurlar. Burada aslında şunu deneyeceğiz. İlk yaptığımızın ortasına parmağımızla, yapışırsa parmağı unlayabiliriz. Şöyle basıyoruz. Eğer böyle ortası çukurlaşıyorsa, yani kabarmışsa tamamdır. Artık içlerine malzeme doldurabiliriz. Kekik, pul biber de serptim. Serpmek isterseniz tercihe kalmış. Şimdi kenarlarına yumurta süreceğim. Sadece sarısını değil, sadece sarısı olunca çok koyu renk oluyor. Yumurtanın bütününü süreceğim. Şöyle bir çırpayım şunu. Şöyle çok kalın değil, sadece ıslatacak kadar. Çünkü yani bunların bilirsiniz renkleri de çok koyu değil. Şöyle sürdüm, bitti. Fırın ne? 190 derecede çalışıyor. Alt ve üst çalışıyor. Fan çalışmıyor. O öyle 15-18 dakika falan pişecekler. İki tepsiyi aynı fırında pişirecekseniz önce bir böyle koyun. Öyle bir 10 dakika geçsin. Ondan sonra çıkartıp yerlerini değiştirin. Ben artık fırına gidiyorum. Şöyle bir taneyi alacağım. Önce böyle bu puf pufluğunu göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak. Çok güzel ya, bence yapın. Başka böyle pastanelerden yiyip özlemini çektiğiniz bir şey varsa ne olur yorum kısmına not edin. Ben onlara bakıyor olacağım. Hani bu pastane güzelliklerinden bir diğeri olan sakallı. O da benim favorilerimden, cancağızlarımdan. Onun videosuna buradan gidebilirsiniz. Pastane poğaçası yaptık, böyle daha tombik olanlar var ya. Onu izleyebilirsiniz. Burada pastane poğaçası var. Kanalımıza hala abone değilseniz gönül koymayacağım size. Ama buradan abone olabilirsiniz ve mutluluğumuzu arttırabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.